Bugün size değişik vaka takdimleri yapacağım. Lütfen özellikle bu şikayeti olan insanlar ya da yakınlarında bu şikayeti olan insanlar beni dikkatle dinlesinler. Özellikle 20'li ve 40'lı yaşlar arasında çok görülen, çok dramatik bir hastalık. Tüm hayata küserler, morfin ile ağrılan morfin bağımlısı olurlar, çocuklarını bile sevemezler. Aort anevrizmasının en önemli sebebi nedir? Damarı tıkayan her şey anevrizmada yapabilir. Ancak varis yaralarında tabii ki venöz yetmezlik olabilir ama ilk akla gelmesi gereken şey bazı hastalıklar. Mesela şah damarı ultrasonunda damarda darlık çıktı. Burada kriter ne? Herkese Kent Ormanı'ndan selamlar. Bugün size değişik vaka takdimleri yapacağım. Lütfen özellikle bu şikayeti olan insanlar ya da yakınlarında bu şikayeti olan insanlar beni dikkatle dinlesinler. Hocam genç bir hasta var, 27 yaşında, çok kötü sigara kullanıyor. Bir gün tırnağınla oynarken tırnağında bir yara çıkıyor ve o yara apseye dönüşüyor, enfeksiyon oluyor. Sonra acayip derecede ağrılar, dayanılmaz ağrılar, bas bas bağırıyor. En son doktora götürdük, morfin bile ağrısını kesmedi. Önce cildiyeye gittik. Cildiye tırnak mantarı dedi, enfeksiyon tedavisi verdi. Ayağı daha da kötü gitti, kıpkırmızı oldu, sonra parmak ucu morarmaya başladı. Bu hastalık ne olabilir? Burger denen bir hastalık var, ben hep anlatırım. Sigara alerjisi, diğer adı budama hastalığı. Maalesef bu çocuklar özellikle 20'li ve 40'lı yaşlar arasında çok görülen çok dramatik bir hastalık. Burger hastaları kendileri bütün hayata küserler, morfin ile ağrılan morfin bağımlısı olurlar, çocuklarını bile sevemezler. O kadar ağrı duyarlar ki başını duvara vururlar. Peki bunun çaresi var mı hocam? Birinci çaresi sigarayı bırakmak. İkinci çaresi damarı açmak. Peki bu damarlar açılabilir mi hocam? Eskiden açılamaz deniyordu burger hastalığında. Çünkü onlar kılcal damarları tıkayan bir hastalık. Şimdi özellikle hibrit yöntemle bu damarlar başarıyla açılabiliyor. Ama yine de söylediğim şey ne? Mutlaka sigaradan uzak durmalı bu insanlar, düzenli doktor kontrolü. Bu çok önemli. Hocam, babamın karnında ve belinde acayip ağrılar var. Böyle sanki hamile kadın gibi, babam da zayıf, elimi koyduğumda bir şey atıyor. Böyle atıyor. Ne olduğunu da tam anlayamadık. Doktora götürdük, gaz var deyip bize ilaç verdi, gönderdi. Babanızda anevrizma dediğimiz aort damarın balonlaşması büyük olasılıkla var. Basit bir ultrasonla bunu çözebiliriz. Peki hocam aort anevrizmasının en önemli sebebi nedir? Damarı tıkayan her şey anevrizmada yapabilir. Ancak anevrizma hastalarının ortak paydası aslında yüksek tansiyon. Düşünün. Duvara sürekli biri yumruk atıyor. Yumruk atıyor, yumruk atıyor, yumruk atıyor, damar genişliyor. Sonra bir gün pat diye patlar. Dünyanın en iyi merkezlerinde bile acil şartlarda ulaşsanız kurtulma şansınız neredeyse %50. Ama normalde bu hastaların büyük bölümü eğer karın içerisine birden foş diye kanarsa maalesef bu insanları kurtaramıyoruz. Dolayısıyla anevrizma tedavisi ya da tanı koymak çok önemli. Peki hocam, burada nasıl bir tedavi yöntemi var? Eğer anevrizmanız %90 genelde uygundur, uygunsa kasıktan girerek ona özel bir stent takıyoruz. Endovasküler stent, EVAR diyoruz biz buna. Peki hocam, çok da uygun çıkmadı, böbrek damarlarını içine alıyormuş, bayağı sıkıntılı bir hasta. O zaman karnı açarak açık ameliyatla bu ameliyatı başarıyla yapıyoruz. Hocam, ya çok genç bir çocuk bize geldi. Tam da anlayamadım ama yani çocuğun enteresan göğüs boşluğundan itibaren anevrizması var. 20 yaşında bir çocukta bu olur mu?
Evet, olabilir. Özellikle Marfan sendromu, Ehlers-Danlos sendromu denen bazı romatolojik hastalıklarda aort damarında genişleme olur. Hep söylediğim bir şey var. Bu çocukların ailelerinde erken, beklenmedik ölümler olabilir. Çünkü bunlar ailesel geçişli maalesef hastalıklar. Bunlara lütfen dikkat edin. Hocam, bir tane genç çocuk var. Ayağında yara çıkmış ama damarları tıkalı değil. Tam da anlayamadık. Varis yarası var. Gencecik çocuk. Acaba nedir ki bu? Şimdi genelde gençlerde özellikle gerek derin ven trombozu gerek de varis yaralarında tabii ki venöz yetmezlik olabilir. Ama ilk akla gelmesi gereken şey bazı hastalıklar. Mesela Behçet hastalığı. Bu hep atlanır. Çünkü sadece varisi tedavi edilir, yarası tedavi edilir ama vücudun bunu üreten, vücudu tahrip eden bu Behçet hastalığı, otoimmün olan, yani vücudun kendi kendine ürettiği hastalık Behçet maalesef atlanır. Behçet'te ilave ön tanı nasıl konabilir? Göz muayenesi mutlaka bu çocuklara yapmalıyız. Başka, ciltte bir çizik çizip özel bir patoloji testi yaparız. Başka, anamnez alırız. Anamnezde çocuklara şu soruyu sorarız. Kardeşim, ağzında, genital bölgende aft, yara çıkıp kayboluyor mu? Ayda kaç kere oluyor? Genelde bu atlanıyor. Buradan da insanları uyaralım. Gerçekten Behçet tanısı alan çocuklar ilaçlarla uzun bir dönem sorunsuz takip edilebiliyor. Hocam, ben babamı beli ağrıyordu. Tam da anlayamadık ama sonra uyluğu ağrımaya başladı. Sonra baldırı ağrıdı. Şu anda hiç yürüyemiyor. Tırnakları kalınlaştı. Kılları döküldü. Ayaklar inceldi. Ve adamın şu anda istirahat ağrısı var, evde yatıyor. Beyin cerrahına götürdük. Tesadüf bu ya. Bel fıtığı da var. Önce bel fıtığı tedavisi gördü. Ama ayak giderek soğudu ve kötüye gitmeye başladı. İşte bu insanlarda Lörüş sendromu denen bir hastalık oluyor. Ne demek Lörüş sendromu? Bakın, normalde göbek hizasında aort gelir, ikiye ayrılır. Biri sağ kası, biri sol kasığa gider. Lörüş sendromu dediğimiz hadisede ilyak arter dediğimiz ana damarlarda, karın içerisinde daralmalar olur. Sonra bir gün bu daralmaların olduğu yere birden bir pıhtı oturur. Ta böbreğin oraya kadar damar tıkanır ve böbreğin altına kan hiçbir zaman gitmez. Peki bunlarda ilk semptom nedir? Aslında bizi uyaran semptom sadece bacak ağrısı değil tabii ki. İktidarsızlık, özellikle erkeklerde görülür. Ya hocam, babam 55 yaşında ama çok şikayeti var. Ürolojiye söylemeye de utanıyor. Aslında belki damarlarına bakmak lazım. Belki damarlarında sıkıntı olabilir ve bu insanlara mutlaka ve mutlaka yapmamız gereken şey damar muayenesi, nabız muayenesi. Çok basit, sağlık ocağı hekiminin bile yapacağı, nerelere bakması gerektiğini öğrensin ve damarlarınızı, nabızınızı palpe etsin. Hocam, annem bir gün bana dedi ki, oğlum seni çift görüyorum. Nasıl olur bu? Hakikaten annem arada beni çift görüyor, şaşırıyor. Sonra hocam bu ara unutkanlıkları çok oldu. Bazen bana bakıyor ama çok manidar değil ama geçiyor, düzeliyor. O yüzden ben çok üstünde durmadım. Şekeri düştü zannettim. İşte gözüne arada perde iniyor. Ya dedim ki anne, bu şey değil, geçici bir şey, kataraktı nazdı. Ya da başı dönüyor, tansiyonu düştü, tuz ayran verdim. Halbuki bunlar inme belirtileri. Benim hep söylediğim bir şey var. Check-up programlarına şart damarı ultrasonu. Hocam, peki şart damarı ultrasonunda damarda darlık çıktı. Burada kriter ne? Tedavi kılavuzları ne diyor? Tedavi kılavuzları der ki, eskiden bundan 20-30 sene önce bu darlık olan %90 darlık bile olsa, şu kadar yerden kan bile geçse bu insanları nörologlar ameliyata vermiyorlardı. Sonra binlerce, yüz binlerce insan üzerinde yapılan çalışmalar göstermiş ki bu insanların damarını açtığınız zaman ya açık ameliyat, daha sonraki gelişmelerle stent, bu insanların sağ kalım oranları
inme geçirmeme oranları oldukça yüksek. Çünkü bir grubu hiçbir şey yapmamışlar, ilaç vermişler. Bir gruba tedavi etmişler. İlaç alan insanlar patır patır dökülmüş. Ama tedavi olan insanlar büyük bir kalan ömürlerini çok düşük olasılıkla inme ataklarıyla geçirmişler. Peki burada ne tür tedavi yöntemi var? Şimdi şah damarı ameliyatlarında aslında 3 tane teknik var. 1. Boynu açarak, ki bunu da 2 tane hatta 3 tane tekniği var. Boynu genel anestezi uyuttuk, entübe ettik sizi, öyle yapabilirsiniz. 2. Burayı uyuşturarak konuşa konuşa yapabilirsiniz. 3. Özellikle gelişmiş anestezi teknisyeni olan ya da doktorları olan, teknikleri olan kliniklerde boyundan uyuşturma, aynı belden uyuşturma gibi boyundan uyuşturarak yapabilirsiniz. En sağlıklısı, en güveniliri, en az komplikasyon olan hangisi? Lokal anestezi ile konuşa konuşa ameliyat etmek. Peki açık ameliyatta ne yapıyoruz? Giriyoruz, damarın içini temizliyoruz. Kapalı ameliyatta ne yapıyoruz? Kasıktan girerek oraya stent takıyoruz ve o damarı %100. Burada önemli olan damarın otoban gibi %100 açık olması. Bu çok önemli. Peki hocam bunlar daha sonra kalan ömrünü nasıl yaşarlar? Bir kere yüksek tansiyonları varsa, ki bu hastalarda kritik darlığı olan insanlarda yüksek tansiyon beklenen bir sebep. Çünkü vücudumuzun en önemli organı beyin. Beynin kalbi emreder. Kardeşim bana az kan geliyor. Basıncını yükselt. Niye? Şah damarlarında darlık var. Geçiş çok az. Bak şu kadar yerden bana kan gönderiyorsun. Bu bana yetmiyor. Tansiyonu yükselt. Otomatikman kalp tansiyonu yükseltir. Basınçlı bir şekilde kanı beyine göndermeye çalışır. Peki yüksek tansiyon ne yapar? Beyni korudu. Ama bu sefer kalbin yorulmasına, böbreklerin deforme olmasına, işte iktidarsızlığa, gözde maalesef körlüğe kadar giden bir süreci başlatabilir. Dolayısıyla bizim hedefimiz bu darlık olan damarı tamamen açmak. Tamamen bu plağı ya çıkaracağız ya da içine stent yerleştireceğiz ki bu damar tam açık olsun ve beyin kendine gelsin. Hocam annem sesi kısılıyordu. Yani gittik doktora. Doktor bey muayenesini yaptı. Evet ses sinirinde bir hasar var ama bir ultrason yapalım dedi. Sonra bir baktık ki boynunda, şah damarında kitle çıktı. Doktora gittik. Doktor bey haklı olarak dedi ki burası çok önemli. Burası can damarı. Burası çok sıkıntılı bir bölge. Bunun ameliyatı zor. Hatta ve hatta ters riski çok yüksek. Kafa çift hasarları çok yüksek. O yüzden karar sizin. 70 yaşında annenize bence ameliyat yapmayalım. Bu gittiği yere kadar gitsin. Buna saygı duyuyorum. Hani herkesin tercihi, herkesin yorumlayışı farklı. Ama tedavi kılavuzları ve pek çok klinik görür görmez bunları ameliyat eder. Peki hocam 70 yaşında koroner arter hastalığı olan, koahı olan bir hastayı aynı zamanda yani damarı neredeyse 360 derece sarmış bir damarı, tümörü lokal anesteziyle ameliyat edebilir miyiz? Hasta uyanık, şuuru açık, tabii ki edebiliriz. Artık bu tür ameliyatlar dünyada birkaç merkezde, Türkiye'de de artık başarıyla yapılabiliyor. Dolayısıyla şah damarı tümörü görülür görülmez ameliyat edilmelidir. Ya bir tane çocuk son zamanlarda dikkatimi çekti. Çocukluğunda da vardı ama şimdi daha çok dikkatimi. Bir kere kilo alamıyor. Yiyor ama 16 yaşında çocuk, gelişimi çok geri. Çok sık zatürre oluyor, enfeksiyon geçiriyor. Çok çabuk yoruluyor, arkadaşlarıyla top oynayamıyor, arkadaşlarıyla yürüyemiyor. Bu çocuğunuzda konjenital kalp hastalığı ya da romatizmal kapak hastalığı ya da ritim sorunu olabilir. Peki ne yapmak lazım? Hep söylenen bir şey var. Bu tür çocukları bir kez dahi olsa 12 yaşına kadar bir kalp muayenesi, bir basit EKG, bir basit ekokardiyografi, bir basit
efor testi yaptırmakta fayda var. Eğer doğumsal anomali, niye dedim? Çünkü bazı yıllar 15 bin, bazı yıllar 25 bin bu ülkede doğumsal kalp anomalili çocuk doğuyor. Artık bunların tanısı daha bebek anne karnındayken rahatça konulabiliyor. Üçüncü düzey ultrasonlar, bu işte hakikaten tecrübeli ve yetenekli ekipler var. Teknoloji ilerledi. Dolayısıyla bizim burada yapmamız gereken bu insanları doğru yönlendirmek, doğru yerlere doğru götürmek. Hocam babamın diyabeti var. Maalesef kontrolsüz 3 aylık şekeri 13'lerde, açlık kan şekeri 300'lerde geziyor. Kendine çok dikkat etmiyor. Bir gün tırnağını keseyim demiş. Tırnağında eti de kesmiş. Sabah bir uyanmış, o parmak mosmor. Ya da hocam nasırı vardı. Nasırını kendisi eliyle çekti. Sonra ne oldu? Ertesi gün bir kalktık, acayip bir koku ve ayak morarmış. Biz bu kadar çok görüyoruz bu tür hasta hikayelerini. Şeker hastaları aman ha, sakın kendi başınıza, ayağınıza herhangi bir işlem yapmayın. Ayağınızı eğer hissetmiyorsanız, ki %75 nöropati vardır bu insanlarda. Yani sinir iltihabı vardır, hissizlik vardır. Dolayısıyla bu insanların ayaklarını kendileri herhangi bir işlem yapmamalı. Hocam peki babamın ayağında yara çıktı, doktora götürdük, doktor hemen kesilsin dedi. Bu da doğru değil. Çünkü önce bu hastanın bir kaptanı olacak. Diyabetik ayakta kaptan köşkünde bir cerrah olmalı, kalp damar cerrahı özellikle. Bu kalp damar cerrahı hastayı kucaklamalı. Önce hastane yatışıyla birlikte bu insanın şekerini, enfeksiyon değerlerini, diğer parametrelerini, konsültasyonlarını yapmalı. Çünkü şeker hastalığı öyle bir musibet ki, sadece bakın, şeker hastalığı aslında bir damar hastalığı. Vücuttaki tüm damarları etkiliyor, tüm damarları tıkayabiliyor. Kalp damarlarını, bacak damarlarını, şah damarını işte vücutta gör. Bu arada dediğim gibi, peki yara çıkan hasta konsültasyonlar tamamlandıktan sonra hızlı birce, eğer damarı tıkalıysa damarı açılacak. Bu arada damarı açarken böbreklerini koruyacağız. Böbrekleri sanki hasar görmese bile bunlarda illaki protein kaçağı vardır. Kullanılan bütün ilaçları ona göre ayarlamanız lazım. Nefrolog konsültasyonda mutlaka bu hastaları değerlendirmeli. Peki hocam, biz hastayı yaptık, sonra ne yapılıyor? Türkiye'de yapılan iş genelde damarı açılan hastayı taburcu ederler. Taburcu edelim, ancak damarını profesyonelce takip edelim. Yara bakımı bu insanlarda çok önemli. Eğer bir şey atlarsanız hastanın uzuv kaybına, hatta kaybına, ölümüne yol açabilirsiniz. Bazen öyle hastalar geliyor ki bize, söylediğimiz şu dramatik cümle bizi çok üzüyor. İş bacak kurtarmaktan hayat kurtarmaya dönmüştür. İşte bu laf bizim için çok zor, aile için 10 kat daha zor bir laf. Biz deriz ki, biz seni kucaklarız. Tek şartımız, dediklerimizi harfiyen yapacaksın. Diyetini düzenleyeceğiz, tedavini düzenleyeceğiz. İşte ameliyattan sonra, yaran iyileştikten sonra yaşam tarzını beraber gözden geçireceğiz. Rutin doktor kontrolleri. Bakın, buradan tüm hastalara sesleniyorum. Biz arabamızı nasıl 10 binde bir bakıma götürüyorsak, hatta garanti kapsamında bunu yapmak zorundaysak, insan sağlığı arabadan daha kıymetli. Neden? Araba insan sağlığını kazanmaz ama insan onlarca araba kazanabilir. Siz çok değerlisiniz. Dolayısıyla doktor kontrollerini asla aksatmayın. Peki şeker hastalarında yarayı neler yapılabilir? Debritman, ölü dokuları alırsınız. Ama hemen hastaya gel keselim dememeliyiz. Bu şansı vermeliyiz. 2, vakum tedavileri. Ne yaparsın? Diyelim ki parmak gitmiş. Ha ben bunu keseyim hemen dikeyim. Yok, önce bir oradaki zelzele, oradaki şiddet, oradaki kaos bir ortadan kalksın. Oradaki ödem bir gitsin. Oraya açık bırakırsın. Oraya bir boru, üstüne bir sünger, bir vakumla oradaki irini emersin.
Hocam babamın bayağı bir yarası açık. İşte vakum tedavisi de yaptık. Kök hücre tedavileri var. Artık elimiz çok güçlü. Cephanemiz çok. Başka plasenteden elde edilen, embriyodan elde edilen güzel yara örtülerimiz var. Bakın bu işi planlı, programlı, akademik bir ekip tarafından siz kucaklanırsanız 1 milimetre karesi kıymetli olan insanın 1 milimetre karesini kurtarmış oluruz. Bazen hastayı zorlamanın bir anlamı yok.